Merhaba sevgili anne ve babalar. Bebek gelişimi video serimize hoş geldiniz. Bebeğinizin ilk ayını 4 hafta şeklinde detaylı anlattığımız videolara sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Uzun bir hamilelik dönemi ve doğum sürecinden sonra sonunda bebeğinize kavuştunuz. Bebeğinizin gelişimini, büyümesini, beslenmesini, hareketlerini, duygusal, zihinsel ve sosyal yeteneklerini bu video serisinde öğreneceksiniz. Kanala yüklenen videolardan haberdar olmak için hatırlatma zilini açmalısınız. Lafı uzatmadan konuya gelelim. Bu ay 1. ay. 1 aylık bebek gelişim videosuna hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu ay sizi neler bekliyor? Anne sütü, emzirme ve ilk ayda bebekte uyku gibi konuları ele alacağız. Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Geçen haftaki videoda anne ile bebeğin arasındaki sevgi ve güven bağının öneminden bahsetmiştik. İzlemediyseniz sağ üstte çıkan videoyu tıklayıp o çok önemli videoyu öğrenebilirsiniz. Bu sevgi ve güven bağının oluşması için en başlı etkinliklerden biri emzirme olduğunu öğrenmiştik. Şimdi ise anne sütü ve emzirme hakkında daha detaylı bilgileri paylaşacağım. Anne sütü ilk ayda bebeğin beslenmesi için en ideal besindir. Anne sütüne gerekli olan su ve mineraller olduğu için ekstra su vermenize gerek kalmaz. Mümkünse bebeğinizi anne sütüyle beslemelisiniz. Mümkün olmayan durumlarda doktorunuzun önerdiği ek gıda takviyesi yapabilirsiniz. Öncelikle yeni doğan bebeklerde 2 ila 3 saatte bir emzirme diye bir ortalama saat verilir. Ama bunun herhangi bir kural olmadığını bilmelisiniz. Bebeğinizin beslenme planını her istediğinde emzirmek üzerine kurmalısınız. Bu anlamda 1 aylık bebeğin emzirme sıklığı konusunda belirleyici olanın onun iştahı olduğunu unutmamalısınız. Bebeğinizin iştahı arttığı için sütünüzden yeterli gelmediğini düşünmemelisiniz. Tam aksine bebeğiniz emdikçe süt üretiminiz de artacak. Bebeğinizi emzirdikten sonra hala ağlamaya devam ediyorsa bu her zaman doymadığı anlamına gelmez. Bazen gaz veya dışkı nedeniyle de ağlıyor olabilir. Bunu önlemek için gündüz emzirmeye başlamadan önce bebeğinizin altını değiştirmelisiniz. Meme değişikliğinde ise bebeğinize gaz çıkarma molası vermelisiniz. Eğer ki bebeğinizin gazını çıkardıktan sonra bile ağlamaya devam ederek baş parmağını emmeye başlıyorsa bu her zaman doymadığı anlamına gelmez. Çünkü bebeklerde emme ilkel bir davranıştır. Aç olsa da olmasa da emmek isteyecektir. 1 aylık bebek için gece beslenmesi de çok önemlidir. Uyandığı her an bebeğinizi beslemeli ve tekrar güzel bir uyku çekmesine yardımcı olmalısınız. Eğer sütünüz yeterliyse bu süreçte bebeğinize mama takviyesi yapmanıza gerek yok. Ama sütünüz gelmiyorsa ve tüm çabalarınız sonuç vermediyse doktorunuzun önerisiyle mama takviyesi yapabilirsiniz. Bebeğinizin yetersiz beslendiğini nasıl anlarsınız sorusunun cevabını şu şekilde cevaplayabiliriz. Bebeğinizin kilo alımı durmuşsa ya da azsa, gün içerisinde 5'ten az sayıda kirli bez çıkarıyorsa, kakası çok sertse, gece boyunca uyanmıyorsa, göğüslerinizde süt dolgunluğu hissetmiyorsanız, sütünüz bebeğiniz için yetersiz olabilir. 1 aylık bebeğinizin uyku düzeni sizi şaşırtabilir. Bebeğiniz daha yeni doğdu ve büyümesi için uykuya ihtiyacı var. O nedenle ilk aylarda 15 ila 20 saatini uykuda geçirmesine sakın şaşırmayın. Hatta mutlu olun. Hatta bu süre bazı bebeklerde 22 saate kadar çıkabilir. Yani onu beslediğiniz zamanlar dışında bebeğinizin uykuda olacağını kabullenmelisiniz. Bebeğinizin uyanık olduğu saatler illa gündüz olacak diye bir şey yok. 1 aylık bebeğin gece uykusu bölük pörçük, gündüz uykusu ise daha düzenli olabilir. Hemen şikayete başlamadan önce onun tam 40 hafta boyunca ışıksız bir ortamda yaşadığını hatırlayın. Hatta bunu bir fırsata çevirin ve ilk eğitimini gece ile gündüz arasındaki farkındalık olsun. Bu farkı anlamasının en basit yolu emzirmektir. Gündüz emzirirken onunla konuşabilir ya da oyunlar oynayabilirsiniz. Gece ise sadece beslemeli, neredeyse küsmüş gibi sessiz olmalısınız. Hatta fısıldamalısınız. Ortam karanlık olmalı ve gerekmedikçe altını değiştirmemelisiniz. Gece demişken uyku düzeninden bahsetmezsek olmaz. Uyku düzeninde en çok merak ettiğiniz şeyin yatırma pozisyonu olduğunu tahmin edebiliyorum. Sırt üstü ya da yan yatırma pozisyonlarından hepsini deneyebilirsiniz. Fakat dikkatli olmak kaydıyla. Kusma tehlikesine karşı sırt üzeri ya da yan yatırılması
tavsiye ediliyor. Yüzüstü yatırma ani bebek ölümüne sebep olabiliyor. Bu durumun sebebi net olmasa da genellikle bebeğin nefes almasını engelleyen faktörler göze çarpıyor. Sırt üstü yatırdığınızda ise yine kusma tehlikesine karşı bebeğinizin kafasını sağa veya sola çevirmelisiniz. Hatta bebeğinizin kafasının biçimi düzleşeceği için bunu engellemek için kafa pozisyonunu sürekli değiştirmelisiniz. Yan yatırdığınızda ise bebeğinizin sırtını battaniye veya onu rahatsız etmeyecek küçük bir yastıkla desteklemelisiniz. Bebeğinizi ilk aylarda kendi yatağı yerine sepet beşik ya da anne yanı beşiklerde yatırabilirsiniz. Böylece ana rahmindeki kadar dar bir alan olmasa da yabancılık çekmesini engelleyecektir. Bu süreçte yorgan ya da battaniye kullanmamanız gerekir. Uyku tulumu giydirerek yatırmak hem sıcaklığını koruması hem de huzurlu bir uyku için yardımcı olacaktır. Çok sıcak veya çok soğuk ortamlar bebeğinizin uyumasını engelleyebilir. Isı dengesini de iyi ayarlamalısınız. Eski adetlerden olsa da hatta alışkanlık yapsa bile bebeğini sallamak onu rahatça uykuya dalmasını sağlayabilir. Bunun nedeni rahimde anne hareket halindeyken bile uyumasıdır. Ana rahminde bebeğin fön makinesi veya süpürge gibi bir gürültü içinde yaşadığını düşünürseniz onu uyutmak için bu seslerden yardım alabilirsiniz. Bunlara beyaz gürültü denir. Gece uykusuna geçmeden önce bebeğinize sıcak bir banyo yaptırmak, banyo sonrasında yağ sürerken masaj yapmak onu rahatlatacaktır. Yatağında küçük oyunlar oynamak da bebeğini mutlu bir uykuya geçiş sürecini hazırlar. Emzirmek de en güzel uykuya hazırlık yöntemlerinden birisidir. En çok kararsız kalacağınız konulardan birisi bebek kendi odasında mı yoksa anne ile aynı odada mı kalsın şeklinde olacaktır. Bu sorunun doğru cevabı yoktur ve her kafadan bir ses çıkacaktır. Bu sizin hangisiyle rahat edeceğinize bağlı. Bebek odası yatak odanıza yakınsa ve siz gece nefes alıp almadığını kontrol eden annelerden olmayacağınızı eminseniz bebeğinizi kendi odasında yatırabilir, bebeklikten ayrı oda kuralına alıştırabilirsiniz. Hatta bu üçünüzün de rahat bir uyku çekmesini sağlar. Tabi bebek telsizini duyacağınızdan da emin olmalısınız. Bunun sizin için zor olan tarafı ise gece birkaç kez bebeğinizi emzirmek için bebek odası ile kendi odanız arasında mekik dokuyacak olmanızdır. Nefesini takip edebilmek, bebeği daha kolay beslemek ve gözünüzün önünde olmasını sağlamak isterseniz kendi odanızda yatırmanızda hiçbir sakınca yok. Tabii kendi yatağınızda değil, sadece kendi odanızda. Bunun için bebek odasına aldığınız bebek yatağını odanıza taşımanızı önermiyorum. Bu hem düzeninizi bozar hem de alanınızı daraltır. Küçük beşiklerle bu sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Minik beşik seçerken ise çok dikkatli olmalısınız. 3 aydan daha fazla yatırabileceğiniz beşiklere yönelmelisiniz. Unutmayın, bebeğiniz son sürat büyüyecek ve rahat etmediği bir beşikte uykusu sürekli bölünürse huzursuz olacak. Bebeğinizin en az 6 ay yatabileceği büyüklükteki beşikleri öneriyorum sizlere. 1 aylık bebeğin uyku düzeni, anne sütü ve emzirme üzerine konuştuk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hemen şuradan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.